Herkese merhaba. Bugün size biraz mimesis ya da yansıtma kavramından bahsetmek istiyorum. Tekrar Platon'a dönüyoruz. Bir türlü Platon'dan çıkamadık diye düşünüyorsanız eğer, Batı edebiyatı ya da felsefesi söz konusu olduğunda kolay kolay Platon'dan çıkış olmadığını hatırlatmak isterim. Yansıtma kuramı Platon'un sanatı tanımlamak için, sanat etkinliğini tanımlamak için geliştirdiği bir kuram ve buna göre dış dünyadaki şeyin aynalanmasına, onun bir taklidinin çıkartılmasına dayanıyor sanat. Nasıl ki diyor, bir ressam bir ağacın resmini çiziyorsa, tuvalinde yeniden onu yaratıyorsa, bir tragedya şairinin yaptığı da budur. Şimdi tabi bu Platon'la sınırlı değil. Onun sanat kuramında bazı şeylere itiraz etmiş olsa da Aristoteles de aynı şeyleri söylemiş. Yine daha sonra günümüzde de geçerli şeyler bunlar. Birçok çağlar boyunca bu görüş geçerliliğini sürdürmüş. Marksistlerde görüyoruz bu sanat anlayışını, keza realistlerde, naturalistlerde görüyoruz. Şimdi buna göre dış dünyada mevcut ve bütünlüklü bir gerçek var ve daha sonra onu taklit eden bir sanat var. Aslında bu görüşe tabii ki itirazlar olmuş. Özellikle bu ilişkinin iki yönlü olduğunu bizzat bu yansıtma kuramının dayandığı sanat anlayışının taraftarları da dile getirmişler. Yani bunun tek yönlü bir şey olmadığını söylemişler. Biraz hem yansıtma kuramından hem de bu karşılıklı ilişkiden bahsetmek istiyorum bugün. Şimdi sanat hayatı taklit ediyor. Dış dünyanın bir taklidini çıkartıyor, onu yansıtıyor. Buraya kadar tamam. Ama hayat da sanatı taklit ediyor, değil mi arkadaşlar? Yani hayatta daha önce anlattığımız gibi sanat o anlatıları üretmenin, o stratejilerin bir tanesi olduğu için o hayata, dış dünyaya, onun gerçeklerine yön veren, onları tanımlayan, onları dönüştüren de bir şey. Dolayısıyla aslında hayat da sanatın dönüştürdüğü bir alan. Yani o gerçeklik karşılıklı olarak dönüşüyor. Şimdi Fransızca'da bir ifade var. Baiser de sinema. Bu sinema öpücüğü anlamına geliyor ve çok böyle tutkulu, aşk dolu bir öpücüğü ifade etmek üzere kullanılıyor Fransızca'da. Neden böyle söylemişler? Çünkü bunları filmlerde görüyoruz, değil mi? Ve muhtemelen sizin de öpüşme şekliniz muhtemelen bir filmden ya da birçok filmden etkilenmiş, ilham almış olabilir. Bu sadece bununla da sınırlı değil elbette. Birçok hareketimiz, davranış biçimlerimiz, inançlarımız, fikirlerimiz, birçok şey aslında bu anlatılardan etkileniyor. Sanat da bunların bir parçası. Mesela kahramanlık kavramından bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, daha çok erkeklikle özdeşleştirilen, tarih boyunca anlatılar üzerinden erkeklikle özdeşleştirilen bir kahramanlık kavramı var, değil mi? Mesela işte bu gözü pek bir kimse ama aynı zamanda çok adil bir insan. Aynı zamanda ama kibar bir kişi. Fakat çok cesur ve güçlü aynı zamanda. Bu kahraman tipinin muhtemelen kırıntılarını varsa erkek izleyicilerim öyle ya da böyle kişiliklerinde taşıdıklarını fark edeceklerdir. Neden? Ve bunların temellerine dayanırsak, yani geriye gidersek, bunların gerisinde işte romansları, onun da gerisinde chanson de geste dediğimiz sanat türlerini görüyoruz. Bunlar nedir? Bunlar işte bir kahraman tipini öne koyan, onu tanımlayan ve ona dayanan sanat anlayışlarıydı. Mesela Orta Çağ romanslarında özellikle şeyler zamanında, Haçlı Savaşları zamanında savaşmış, kralın hizmetinde ama aynı zamanda bir bağlı olduğu ve onun hizmetinde olduğu bir hanımefendinin de olduğu bir kahraman tipi canlandırılmıştı. İşte şövalye tipi diyoruz ya, ya da şövalye ruhu. İşte bu tipin mesela bir takım özellikleri vardı. Bunlar bu şeyler, romanslar üzerinden aktarılarak günümüze kadar geldi. Ve dediğim gibi bunların belki bir kısmını, belki kırıntılarında olsa, küçük bir parçasında olsa bugün de
taşıyoruz, taşıyorsunuz. Ve bunun gibi daha birçok örnek verilebilir. Yani sanatın bizi dönüştürmesi üzerine. Nuri Bilge Ceylan'ın bir konuşmasını hatırlıyorum. Kış Uykusu filminin basın konferansındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ona işte filmlerini yaparken güncel olaylardan ilham alıp almadığını sormuşlardı. O da yani bunun film yapmanın gazetecilikten ya da belgeselcilikten farklı bir şey olduğunu söylemişti. Yani olayların panoramasını çizmek değil de amaç ya da bunları işte göstermek, işte suçluyu yakalamak değil de bir şekilde insanların ruhuna sızmak olduğunu söylemişti sanatın yönteminin. İşte şey örneğini vermişti mesela Japonya'da küçük bir olaydan işte bir yolsuzluk ya da kendisine verilen işi yapamama gibi bir şeyden istifa ediyor insanlar. Hatta intihar ediyor. Böyle bir utanma, böyle bir mahcubiyet durumu var. Fakat Türkiye'de çok büyük olaylar sonucunda bile kimse istifa etmiyor. Dolayısıyla diyordu biz insanların ruhuna sızabilirsek, o katmanlara girebilirsek, işte utanç gibi, mahcubiyet gibi duyguları oraya yerleştirebilirsek belki bu şekilde yani bu bireyselleştirme üzerinden bunu değiştirebiliriz. Yoksa işte suçluları yakalamak ya da işte şu şudur bu budur demek sanatın görevi değil. Sanat böyle çalışmaz diyordu. Böyle de olabilir bu arada. Hani tek bir sanat anlayışı olmadığı için tabii Nuri Bilge orada kendi sinema anlayışından bahsediyordu. Ama hani bu sanatın nasıl çalıştığına güzel bir örnek. Sanatın bizi aslında nasıl dönüştürdüğüne bana kalırsa güzel bir örnek. Pek çok aslında doğrudan dolaylı yavaş ya da hızlı değişimlerini görebiliyoruz. Mesela 50 yıl önce çok normal kabul edilen şeylerin bugün artık normal kabul edilmemeye başlandığını görüyoruz. Bugün artık bunları normal görmediğimizi ve 50 yıl önceki bu şeylere bakınca diyoruz ki yani ne kadar kadın düşmanı bir toplummuş ya da ne kadar işte çocuk haklarına önem vermeyen bir toplummuş diyoruz mesela. Çünkü bazı konuları algılayış biçimimiz değişti. Bunu değiştiren tek şey sanat değil tabii ki. Yani sosyolojik değişimlerin lokomotifi olarak sadece sanatı görmek çok dar görüşlü bir şey olur ama elbette sanatın ve onun ürettiği anlatıların bunda payı bana kalırsa çok büyük. Nuri Bilge'nin söyledikleri çok benim anlatmak istediklerime denk düşüyor. O yüzden vermek istedim. Yani sanat böyle işte bize ya şu şudur bu budur gibi bir şey söylemesi gerekmiyor. Toplumsal bir panorama çizmesi de gerekmiyor. Bunu yapabilir. Ama illaki böyle olması gerekmiyor. Fakat biz belli karakterler üzerinden, belli durumlar üzerinden, belli ahlaki ikilemler üzerinden o çatışmayı yaşıyoruz. Oradaki kahramanla birlikte daha önce bu özdeşleşmenin nasıl olduğunu anlatmıştım. Bunu yaşıyoruz ve oradan bir takım şeyler ediniyoruz. Yani bizi değiştiriyor aslında bunlar. Ve sanatın işte insanı ya da toplumları nasıl değiştirdiğine ilişkin bence bu güzel bir örnek. Çünkü meşrulaştırıyor da yani belli durumları. Mesela geçenlerde Zaytung'da mı gördüm? Bir yerde gördüm işte şey diyor. İşte her 10 dakikada bir sinir krizi geçiren kirli sakallı erkek ve işte bilmem nasıl bir kadının başrolde olduğu işte diziler başlıyor falan diye. Yani buna çok güldüm çünkü gerçekten hani toplumumuzun çok tükettiği, çok meşrulaştırdığı da bir şey. Ve sonra mesela böyle kişiler görüyoruz değil mi biz sokaklarda? Hatta bir dönem böyle fenomen olan diziler var. Onların kılık kıyafetleri, onların işte davranış biçimleri falan hemen sokağa yansıyor ama bu kadar doğrudan şeyler görmeyi ummayın. Yani sanat aslında toplumları ya da dünyayı bu kadar doğrudan şekillerde değiştirmeyebilir. Bu çok ağır, böyle çok yavaş bir proses olabilir. Çoğunlukla da böyle çalışır ama bunun böyle çok doğrudan yansıdığı durumları da tabii ki görüyoruz. Bunlar biraz daha çarpıcı örnekler oluyorlar. Evet, yansıtma kuramı Platon'un dediği gibi sanatın dış dünyayı yansıtmasına dayanıyordu. Bir mimesisti. Fakat aynı zamanda aslında bu dış dünyayı değiştiren bir şeydi. Son bir örnek vermek istiyorum. Örneğin birçok
örnek verilebilir aslında burada. 50 yıl önce çok normal kabul edilen şeyleri düşünün. Hatta 50 yıla da gitmeyin. 20-30 yıl önce çok normal kabul edilen bazı şeyleri düşünün. Ve bunların zaman içerisinde mesela sanat eserlerinde incelenerek, anlatılarak, örnekleri gösterilerek, canlandırılarak nasıl görünür hale getirildiklerini, nasıl onlara dışarıdan bakabildiğimizi ve bunların nasıl değiştiğini düşünün. Bunlara mesela genç yaşta evlilikleri, işte kız çocuklarının erken yaşta ve yaşça büyük kişilerle evlendirilmesi gibi aslında yakın zamana kadar toplum içerisinde normal kabul edilen, en azından büyük bir çoğunlukta normal kabul edilen şeylerin nasıl normallikten çıktığını görüyoruz. Yine dediğim gibi toplumun büyük bir kısmı için. Öyleyse sanat aslında algılarımızı böyle ağır ağır işleyerek, böyle çok dipte örtülü bir saatin tiktakları gibi böyle ağır ağır işleyerek değiştiriyor, dönüştürüyor ve gerçeklik algımızı şimdiki haline getiriyor ve yine bu süreçte tabii ki devam ediyor. Öyleyse sadece bu sadece benim görüşüm değil tabii, ama hani sanatın sadece gerçeği yansıtmadığını, onu aynı zamanda ürettiğini ve dönüştürdüğünü, dolayısıyla sanatla hayat arasındaki ilişkinin karşılıklı olduğunu söyleyen ve bana göre daha dengeli gelen bir sanat kuramını size açıklamaya çalıştım. Umarım bunlar ilginizi çekmiştir ve belki bunlar üzerine düşünebilirsiniz. Dediğim gibi belki küçük bir egzersiz yapılabilir. Yani kendi inançlarınızın ya da davranış biçimlerinizin ödünç alındığı kaynakları şöyle bir düşünebilirsiniz ve hafıza koridorlarında geriye gidebilirsiniz bunun için. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve tekrar görüşmek üzere.